Kordofan'ı ordu ele geçirirse bundan sonraki adımı ordunun Darfur olacak. Evet. Ve Darfur RSF'in en güçlü olduğu nokta. Bütün savaşçılar zaten burada eğitimlerini alıyorlar. Hatta bunun ötesine de taşıyor. Bazı ülkelere gidiyor, komşu ülkelerde de eğitimler alması söz konusu oluyor. O konulara da geleceğiz. Bu bölgede yaşanan bu mücadele sadece Sudan'ın içerisinde yaşanan bir mücadele olmanın çok daha ötesinde bir boyuta sahip. Şimdi gelelim Faşir'e. Faşir, Sudan'daki en kritik bölgelerden bir tanesi. Her şeyin ötesinde savaşı bir kenara bıraktığımızda insanlık krizinin yaşanmış olduğu dünyadaki en önemli coğrafyalardan bir tanesi. Gazze neyse Faşir bugün o durumda. Güney Sudan'dan 2011 yılında ayrılmadan önce Sudan Afrika'daki en büyük coğrafyaya, en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkeydi. Şu an Güney Sudan ayrıldıktan sonra 2011 sonrasından bahsediyorum. Sudan Afrika'nın en büyük 3. ülkesi konumunda. Yani bu bilgiyi Sudan'ın ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından veriyorum. Afrika'nın ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından vermek gerekiyor aynı zamanda. GZT Haber Merkezi'nden herkese selamlar. Bugün yine bir haritanın başındayız. Şu an önümüzde Doğu Afrika ülkesi Sudan var. Konuğumsa konunun uzmanı SETA Dış Politikaları Araştırmacısı Tunç Demirtaş. Hocam Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden bir savaş var bildiğiniz gibi. 2 aktör var ama aslında ülkeye çok fazla müdahale yapılıyor dışarıdan da. O yüzden çok çetrefilli bir iş diyebilirim. Haritaya baktığımızda farklı renkler var. Yeşil ve kırmızı. Mesela yeşil ne ifade ediyor, kırmızı ne ifade ediyor? Bize açıklayabilir misiniz? Evet, yani burada direkt konuya girmek gerekirse 15 Nisan 2023'te başlayan aslında ilk kurşunun sıkıldığı gün 15 Nisan 2023. Yeşil, bu haritada gözüken yeşil bölge daha çok Sudan ordusunun kontrolünde bulunan bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı bölgelerde RSF yani Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan bölgeleri ifade etmekte. Tabii bu saha oldukça büyük bir saha. Aslında haritada ne kadar küçük gibi gözüküyor olsa da çok büyük bir yüz ölçümünden bahsediyoruz. Tabii burada bu renklerin zaman zaman değişmesi de söz konusu olabiliyor. Bazen kırmızı bölgelerde yeşillerin artması, bazen yeşil bölgelerinde kırmızıya zaman zaman dönüşebilmesi söz konusu olabiliyor. Tabii bu da savaşın değişen yapısıyla alakalı. Kontrolün başka bir kuvvete geçmesiyle ilgili olarak da kendisini güncelleyebiliyor. Hocam mesela şu an şeyden bahsettik, Hızlı Destek Kuvvetlerinden. Yani bu nasıl bir yapı, nasıl bir örgüt ki bu kadar bir toprak ele geçirebilmiş? Bu Hızlı Destek Kuvvetleri dediğimiz yapı aslında daha öncesinde Cancavit olarak adlandırılan, daha çok Darfur bölgesinde bulunan, yine bugün liderliğini Dagalo'nun, namı diğer işte Hemedti'nin yapmış olduğu aslında bir milis gücüydü. El-Beşir zamanında zaten bu milis güçleri Darfur'daki isyanlara karşı kullanılmıştı ve bir süre sonrasında da özellikle 2013'te bir yasa çıkardı El-Beşir, dönemin başkanı. Rejimin güvenliğini, kendi güvenliğini sağlamak adına meclisten bir yasa geçirdi. Cancavitleri Hızlı Destek Kuvvetleri adı altında Sudan istihbaratına bağlı bir birim olarak, özel bir yapı olarak, bir milis gücü olarak da aslında kullanıyordu. Daha sonrasında tabii bu süreç bizim bugün 2023 Nisan 15'inde başlayan krizle aslında çok daha farklı bir yapı haline gelmesini de mümkün kıldı. Yani bir anda Cancavit milis güçlerinin aslında Sudan'da ülkeyi yönetmeye çalışma durumu, yönetimi ele geçirmeye çalışma durumunun da ortaya çıktığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii burada daha çok Darfur bölgesinde etkili olduklarını söylüyoruz ama son dönemde savaşın bazı noktalarında çeşitli gelişmeler de yaşandı. Özellikle işte savaşın başında Hartum'u ele geçirmeye yönelik bazı girişimleri olmuştu. İşte Vad Medeni'de, Sennar'da, Gadaref'te, bu tarz yerlerde yoğun çatışmaların yaşandığını ve hatta sahada da zaten bu çatışmaların yoğun bir şekilde izlerini görebilmek hala mümkün. Ama Mayıs 2025'te zaten Hartum'dan RSF'in tamamen çıkarılması, temizlenmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla burada Cancavitlerin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin dönüştürülmesi El-Beşir döneminde gerçekleşti demiştik. Ve bunun ilerleyen süresinde de RSF olarak da ifade edebiliriz. Ben genellikle RSF diyorum. Onu da Hızlı Destek Kuvvetleri olarak algılamamız mümkün. Burada RSF'in artık özellikle 2019'da Sudan'da yaşanan o devrimle birlikte ülkenin yönetiminde çok daha fazla söz sahibi olmaya yönelik çeşitli taleplerin, isteklerinin olması ortaya çıktı. Daha sonrasında zaten Ekim 2021'de yeni bir darbe durumunun ortaya çıkması söz konusu olmuştu. Zaten bu süreçte, askeri müdahalenin yapıldığı süreçte RSF'le zaten şu an mevcut yönetim birlikte hareket ediyordu. Hatta burada başkan yardımcılığı görevi vardı aynı şekilde RSF Başkanı Dagalo'nun. Dolayısıyla buradaki bu süreçte
RSF'in bununla yetinmeyip ülkenin bütün kontrolünü ele geçirmeye yönelik çeşitli hamleleri olmuştu. Özellikle işte 14 Nisan, 15 Nisan tarihlerine geldiğimizde şunu görüyoruz. Sudan'ın başkenti Hartum'da özellikle Başkanlık Sarayı ve çevresinde ve diğer kritik noktalarda işte havalimanı gibi çeşitli kritik noktalarda asker konuşlandırması söz konusu olmuştu. Ve 15 Nisan 2023 tarihinde de bizim bugüne kadar geldiğimiz süreçte yaşanan Sudan'daki krizde o ilk kurşunun atılmasıyla beraber savaşın başlaması da bu şekilde söz konusu oldu. Hocam bu olayların üzerinden 2 yıl geçti. Geçen Mayıs ayında bildiğiniz üzere Hartum ordu tarafından geri alındı ama buradaki ben sürecini merak ediyorum, yani ordu nasıl geri alabildi? Ya burada yoğun çatışmaların yaşandığını söylememiz gerekiyor. Yani uzun süren, birkaç hafta süren çatışmalar yaşandı. Hatta Hartum'da sahaya çıktığınız zaman Hartum'un şu an hayalet bir şehir olduğunu görebiliyorsunuz. Yol kenarlarında işte araçların ne kadar hasara uğramış olduğunu görebiliyorsunuz. Herhangi bir binanın hiçbir şekilde kullanılamayacak durumunda olduğunu da görebiliyorsunuz ve bunu şunun için anlatıyorum. Savaşın ne kadar yoğun yaşandığını ifade eden görseller de var. Tabi burada Hartum dışında Vad Medeni'de, Gedarif'te ve Cezire eyaletinde de oraları haritayla gösterebilir miyim? Tabii yani şu Hartum'u görüyoruz zaten burada yazan yerde. Nil kıyısında zaten bulunan bir yer. Evet. Tabii Hartum'un aynı şekilde hepsini tek bir bütün olarak değil, aslında Omdurman'ı da Bahri'yi de ele almak gerekiyor burada. Dolayısıyla yani burada tabii haritada biz çok fazla şu an zoom giremiyoruz ama başkentin yani Nil'e yakın olan yerlerdeki yerleşimlerinde özellikle çatışmanın çok daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Hatta Sudan'da çatışmanın en yoğun hissedildiği bölgelerin başında zaten Hartum geliyor. Burada havalimanından tutun işte konaklanan normal sivil hayatın devam ettiği yerleri yine aynı şekilde ele almamız gerekiyor. Veya normal çok ünlü oteller vardır. O otellerde de aynı şekilde savaşların, çatışmanın yaşandığını görebilmemiz mümkün. Dolayısıyla burada Hartum'un kurtarılmış olması Mayıs ayında bir noktada Sudan'daki bu savaş için önemli bir kırılma noktası olarak da kendi varlığını devam ettiriyor. Burada tabii ki Hartum'dan sonra bütün gözler diğer RSF'in kontrolünde bulunan bölgelere de geliyor. İşte bunlardan bir tanesi şu an Kordofan. Tabii Darfur da aynı şekilde burada öne çıkan önemli yerlerden bir tanesi. Ve baktığımız zaman bundan sonraki süreçte Kordofan'ın çok daha yoğun bir şekilde bu savaşa sahne olacağını söyleyebilmemiz mümkün. Kaldı ki zaten geçtiğimiz günlerde de Kordofan'da yoğun çatışmaların yaşandığını görüyoruz. Özellikle burada yine haritada görecek olursak El Ubeyd var. El Ubeyd'in yine haritada görüldüğü üzere bir kuşatma altına alınmaya çalışılması söz konusu burada. Bu kuşatma altına alındıktan sonra buradaki aslında lojistik ağı da ele geçirmiş olacak RSF eğer bunu yapabilirse. Tabii bu bir anlamda bir kayıp olacak ordu açısından. Bunun önlenmesi için de ordunun yoğun bir şekilde hem Hartum'da kontrolü sağlamaya yönelik atmış olduğu çeşitli adımlar var. Bunlardan bir tanesi asayişin tekrardan kazanılmasına yönelik adımlar. Bu sağlanmaya başlamış durumda. Hayatın normalleşmeye yönelik adımların atılmasına yönelik çeşitli girişimlerin yapıldığını da gözlemleyebiliyoruz Hartum'da sahaya çıktığımız zaman. Dolayısıyla burada Hartum'daki mücadelenin artık biraz daha batıya doğru geldiğini, batıya geldikçe de RSF'in sıkıştırılmasına yönelik çeşitli adımların ordu tarafından atıldığını söyleyebilmemiz mümkün. Ve burada yine baktığımız zaman aslında Kordofan'da ciddi anlamda bir çatışma durumu söz konusu demiştim. Ve burada Kordofan'da aslında baktığımızda şöyle bir özellik ortaya çıkıyor. Kordofan Darfur'la ordunun arasında bulunan, Hartum'un arasında bulunan aslında bir tampon bölge durumuna dönüşecek. Yani şu aşamada böyle. Yani hem ordu buradan Darfur'a saldırı yapabilir hem de mesela RSF kendi savunma hattını burada kurabilir yani. Ya tabii ki aslında dediğin gibi senin de Salih, burada aslında Kordofan'ı ordu ele geçirirse bundan sonraki adımı ordunun Darfur olacak. Evet. Ve Darfur RSF'in en güçlü olduğu nokta. Bütün savaşçılar zaten burada eğitimlerini alıyorlar. Hatta bunun ötesine de taşıyor. Bazı ülkelere gidiyor, komşu ülkelerde de eğitimler alması söz konusu oluyor. O konulara da geleceğiz zaten. Bu noktada Kordofan'ın aslında buradaki ilk başta senin söylemiş olduğun yeşil ve kırmızı renklerin nasıl değişecek olduğu
savaşın gidişatını da etkileyebilecek önemli senaryoları aslında bizim karşımıza çıkaracak. Burada da zaten savaşın nasıl dönüşüm sergileyebileceğini de belki konuşmamız gerekiyor en son toparlayacak olduğumuz zamanda. Ama burada Kordofa'nın işte El Ubeyd kuşatması başta olmak üzere batı ve güney kısımlarında RSF'in etkisinin kırılması için ordunun yoğun bir şekilde zaten burada mücadele etme durumu söz konusu olacaktır. Hocam mesela hızlı destek kuvvetlerinin bu Darfur'daki kontrol alanı ne durumda? Yani ben biliyorum mesela 5 eyaletten 4'ü şu an RSF'in elinde. Yani bu nasıl bir alan? Yani çok büyük duruyor Darfur. Bir de dikkat çeken başka bir nokta da El Faşir. Harita üzerinden zaten siz gösterirsiniz. Oranın önemi ne mesela? Diyorlar ki orayı alırsa RSF tamamen Darfur'la birlikte Sudan ikiye bölünecek. RSF'in kontrol alanı artık tamamen orada olacak. Ya şöyle söyleyelim. Şimdi Darfur aslında çok büyük bir yüz ölçümüne sahip bir coğrafya. Baktığımız zaman zaten haritanın genelinde Afrika projeksiyonu itibarıyla işte Gelpeters ve Mercator projeksiyonlarına baktığımızda olduğundan çok daha küçük gözüküyor. Şu bilgiyi de vermemiz gerekiyor. Güney Sudan'dan 2011 yılında ayrılmadan önce Sudan Afrika'daki en büyük coğrafyaya, en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkeydi. Şu an Güney Sudan ayrıldıktan sonra 2011 sonrasından bahsediyorum. Sudan Afrika'nın en büyük 3. ülkesi konumunda. Yani bu bilgiyi Sudan'ın ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından veriyorum. Afrika'nın ne kadar büyük olduğunu anlamamız açısından vermek gerekiyor aynı zamanda. Darfur'da daha da spesifik bir örnek verelim. Fransa'nın 1-1,5 katı kadar büyüklükte olduğu bir coğrafya aslında. Yani oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahip. Senin de söylediğin gibi burada Darfur'un aslında 5 alt bölgeden oluştuğunu, işte kuzey, güney, doğu, batı, orta olarak ayrıldığını söyleyebiliriz. Zaten bu bölgelere baktığımızda şöyle ben kabataslak bir çizgi çektiğimde El Faşir şuradaki yeşil bölge. El Faşir Kuzey Darfur'un başkenti. El Faşir dışındaki bütün noktalar şu an RSF'in elinde, RSF'in kontrolünde. Ve burada zaten burası özellikle Mısır, Libya ve Sudan üçgeni olarak ifade ettiğimiz coğrafya şu bölge. Yine aynı şekilde burada Libya'dan Sudan'a, RSF'e yönelik özellikle desteklerin en yoğun gitmiş olduğu coğrafyalardan bir tanesi. Diğer açıdan baktığımızda işte Güney Sudan burada. Burada aynı şekilde Çad'dan bahsedebiliriz. Çad'dan Güney Sudan, yine burada Kenya'nın varlığı da aşağıda güney kısımda söz konusu. Şimdi burada da yine aynı şekilde Etiyopya'dan bahsetmemiz söz konusu. Bunları da koyduğumuz zaman buraya şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu bölgede yaşanan bu mücadele sadece Sudan'ın içerisinde yaşanan bir mücadele olmanın çok daha ötesinde bir boyuta sahip. Neden diyecek olursak, bir, zaten Sudan içerisinde evet hızlı destek kuvvetleri var, ordu var ama bunun ötesinde bir de Darfur'da ayrı milis güçlerinin olduğu veya ayrı askeri yapıların olduğu, farklı bölgesel kuvvetlerin, işte burada belki müşterek kuvvetler var, ona da değinmek gerekiyor. Müşterek kuvvetler de Sudan ordusuyla beraber hareket ediyor. İşte Minarko Minawi var. Darfur bölgesinde oldukça önemli ve etkili aktörlerden bir tanesi. Veya Cibril var yine aynı şekilde. Cibril'in de aynı şekilde burada müşterek kuvvetler içerisinde yeri ve önemi var. Ya da Agar var. Burada bu tarz aktörlerin de aslında sahada Darfur'daki gelişmeler kapsamında müşterek güçler olarak ben bu az önce söylemiş olduğum aktörleri burada ifade ettim. Bu müşterek güçlerin de kendi gündemleri, kendi çıkarlarını korumak için Sudan ordusuyla hareket etmiş olduğunu görebiliyoruz. Bunlar neden Sudan ordusuyla, çıkarları nedir diye bakacak olduğumuzda, eğer ki RSF ya da Dagalo'nun güçleri olarak ifade edebileceğimiz yapı bütün Darfur'u ele geçirirse, burada bu aktörlerin İşte Sudan'ın, Darfur'un sahibi olarak ifade edilen Minarko Minawi var. O zaman kimin, nerenin sahibi olacak diye bir soru işareti çıkacak karşımıza. Onun için Minarko Minawi de Sudan'da orduyla beraber şu an beraber hareket ediyor diye ifade edebiliriz. Bunların hepsini çoğaltabileceğimiz bir durum da var. Şimdi gelelim Faşir'e. Faşir, Sudan'daki en kritik bölgelerden bir tanesi. Her şeyin ötesinde, savaşı bir kenara bıraktığımızda, insanlık krizinin yaşanmış olduğu dünyadaki en önemli coğrafyalardan bir tanesi. Gazze neyse Faşir bugün o durumda. Durum bayağı kötü. O kadar kötü ki yani insanlar artık hayvan yemi yiyor. Hatta onu bulamadıkları bile söyleniyor yani. Maalesef işin ötesine geçmiş bir boyutu var. Affedersiniz, burada işte hayvan yemini yiyen insanların nasıl sağlık sorunları yaşayabildiğini zaten sahadaki görsellerden de görebiliyoruz. Yani yaşayacak olsa bile çok uzun yaşamayacak
bunun sonunda bu insanlar ve Faşir'in etrafında hendekler kazılmış durumda. Yani bu şehre hiçbir şekilde, ki Faşir en önemli lojistik noktalarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Yani Hartum'dan Faşir'e veya burada Darfur'un diğer noktalarına giden yolların merkezinde bulunan bir coğrafya Faşir. Tam merkez. Onun için Faşir önemli. Yani Kordofan'da El Ubeyd neyse Darfur'da da El Faşir o kadar öneme sahip. Aynı şekilde havalimanı buraya zaten oldukça yakın. Tabii bununla beraber burada hendeklerin açılması, hendeklerin açılmasıyla beraber bu yollardan gelebilecek ulaşım ağlarının kesilmesi. Çünkü burada Faşir'in tamamen kuşatma altında olduğunu söylemiştik. Aylardır öyle sanırım. 6 aydan fazla süredir böyle. Buradaki insanlar tamamen artık açlık çekiyorlar. Peki hocam, müşterek kuvvetler ve Sudan ordusu bunca aydır hiçbir şey girmeden nasıl dayanıyor, nasıl direniş gösteriyor? Zaten yoğun bir direniş var 6 aydır. Onun için ele geçirilemeyen bir durum söz konusu. Yani Faşir'in RSF'in kontrolüne girmemesi için çok yoğun bir direniş var. Müşterek kuvvetlerle beraber Sudan ordusu burada mücadele veriyor. Ama geçtiğimiz zamanlarda Birleşmiş Milletler tarafından El Faşir'e yönelik işte bir insani yardım koridorunun oluşturulmasına yönelik bir konu da gündeme gelmişti ama RSF bunu reddetti. Sebebi de şuydu: işte ben buraya insani yardım koridoru oluşturursam ordu buradaki kendi kuvvetlerine, müşterek kuvvetlere silah yardım yapacak ve onları güçlendirecektir diye bir iddiada bulunarak buradaki insanların daha fazla acı çekmesine, daha fazla burada insanlık suçunun işlenmesine de aslında bir anlamda müsaade etmiş oluyor bir noktada. Ve buna kendileri sebep olmuş oluyor aslında. Dolayısıyla baktığımızda burada El Faşir'in düşmesi demek Darfur'un bir anlamda Sudan'dan tamamen kopmasının da önünün açılması demek. Yani Sudan'ı ilk aşamada belki biz ikiye bölünüyor gibi göreceğiz bu süreçte ama bunun ilerleyen yıllardaki etkisi çok daha fazla olacak. Sudan'ın belki 3'e bölünmesinin bile söz konusu olabilecek olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani 3'e bölündü diyelim mesela, Darfur, Hartum böyle yarı çizgi çizdiğimizde 2'ye bölünmüş oluyor ama 3. o bölüm sizce neresi? Yani 3. bölüm burada Port Sudan olarak aslında ele almamız gereken bölge. Ya da Port Sudan'ın ötesinde bakalım, Kızıldeniz bölgesi. Peki neden ya da hocam? Doğu Sudan olarak ifade edebileceğimiz bölge. Nedenine gelecek olursak da zaten buradaki bu bölünme sadece 15 Nisan 2023 tarihinde ortaya çıkan tablonun başlangıcı olarak ifade edilemeyecek kadar sığ bir düşünceyle bakmamız gereken bir yapı. Bunun ötesine gittiğimizde Güney Sudan'ı burada az önce işaret ettik. Güney Sudan 2011 yılında bağımsızlığını kazandı Sudan'dan. Ve burada 2011 yılında bağımsızlığını kazandığımızda belki küçük bir anekdot ama bence birçok mesajı da aslında verecek anekdotlardan bir tanesi. Bağımsızlığını kazandıktan sonra sokakta görülen ilk yabancı ülkelerin bayraklarından bir tanesi. Tahmininiz var mı? Var hocam. Kim olacak? Söylemek ister misin? Ben söyleyeyim mi? Siz söyleyin. İsrail bayrağı görüldü. Şimdi burada aslında İsrail'in özellikle Sudan büyük bir coğrafya demiştim. İslam ülkesidir aynı zamanda Sudan. Burada İslam'ın yoğun olarak bulunduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Güney Sudan'da daha çok tabii İslamiyet bulunmakla beraber Hristiyanlığın da aslında yoğun olarak yaşandığı bir bölge olarak ifade etmemiz söz konusu. Burada Sudan'ın ne kadar fazla kaynağa sahip olduğunu cebimizde bulundurmakla beraber Sudan'ın aynı zamanda ne kadar önemli bir jeopolitiğe de sahip olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Sudan burada Afrika'nın doğusunda bulunan bir yer. Doğu Afrika ülkesi aslında. Yani aynı zamanda Kızıldeniz'e kıyısı var. Kızıldeniz'e 800 kilometre kadar bir kıyı var burada. 800 kilometre kıyının ötesinde Mısır'a komşu, Çad'a komşu, Libya'ya komşu, Güney Sudan'a komşu. Burada aynı şekilde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne komşu. Yine burada Etiyopya, burada Eritre'ye komşu. Yani baktığımızda hem Kuzey Afrika hem Güney Afrika hem işte Orta ve Batı Afrika'ya aslında Sudan'ın erişiminin olduğunu görebiliyoruz. Bu bir noktada da Sudan'ın jeopolitik açıdan ne kadar önemli bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Az önce söylemiştim, Sudan aynı zamanda tarım açısından da çok önemli rezervlere sahip. Burada Faşaga bölgesi en önemli tarım arazilerinden bir tanesidir. Afrika'daki en verimli topraklar aslında burada Sudan'da, Faşaga'da bulunuyor. Sadece tarım değil, aynı zamanda altın madenlerinin oldukça yoğun olarak bulunduğu Darfur bölgesi ya da buradaki işte Kuzey ilinin içerisinde bulunan diğer altın madenleri veya diğer bölgelerde bulunan altın madenleri var. Daha da ötesinde Nil Nehri'nin, Mavi ve Beyaz Nil'in zaten geçmiş olduğu verimli arazilerinde bulunduğu bir coğrafya. Ve zaten Sudan'da genel olarak yerleşimin bizim Nil Nehri'nin etrafında ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. İnsanların zaten büyük çoğunluğu burada. Zaten baktığımız zaman Mısır üzerinden ilerleyelim. Mısır'da zaten yukarıdan, uzaydan bir akşam
görüntülere bakacak olursak bütün ışığın Nil Nehri'nin etrafında bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Aynı durum burada. Savaş öncesi süreçte tabii ki şu an savaş sürecinde Sudan'da elektrikle alakalı çeşitli problemlerin olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor belki. Nil'in kıyısında daha çok yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Şimdi burada Port Sudan konusu veya Doğu Sudan konusuna gelecek olursak hani sadece ikiye değil ilerleyen yıllarda üçe bölünme riskinin de olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Sudan'da her zaman bir isyan hareketi bağımsızlıktan bu yana aslında süre gelmişti. İşte Darfur zaten önemli krizlerle gündem oldu uzun yıllar boyunca. Güney Sudan hakeza yine Sudan'daki önemli kriz noktalarından bir tanesiydi. Yani birisi bitiyordu, tam birisi biterken başka bir kriz ortaya çıkıyordu. Diyelim ki inşallah en kısa zamanda bu krizin sona ermesi söz konusu olur. Ümidimiz o yönde ama çok mümkün bir durum gibi şu aşamada görülmüyor. Ama bizler sosyal bilimlerde şunu söyleriz, bir gecede her şey değişebilir. Yani kesin doğru veya kesin mutlak bir şekilde ilerleyecek bir süreç şu aşamada yok. Zaten dünya küresel sistem açısından baktığımızda büyük bir belirsizliğin içerisinde ne olacağını bilemiyoruz. Burada verilerin, sahadaki yaşananların bizim karşımıza çıkardığı ve tarihin okumasını yaptığımızda bizim karşımıza çıkardığı süreçlerden bir tanesi burada Doğu Sudan'ın gelecekte yeni bir kriz sebebi olmasının da aslında potansiyel risk olarak varlığı bulunuyor. Tabii Port Sudan burada ayrılırsa ne olur? Bir kere Kızıldeniz'e kıyısı bulunan bir coğrafya olarak ifade ettik. Daha geniş bir haritaya geçecek olursak şunu ifade etmek gerekiyor belki. Şimdi genişten baktığımızda Kızıldeniz'in kuzeyine doğru baktığımızda işte burada bir Sina'ya gelen rota var. Bir de daha doğusundan ilerleyen Akabe Körfezi olarak adlandırdığımız ve İsrail'in denize çıkışını mümkün kılan Akabe Körfezi'ne giren bir kanalda söz konusu. Tabi Süveyş kanalı, Bab el-Mendeb zaten dünya ticareti açısından en önemli iki kritik nokta diyebiliriz belki. Bu bölge açısından ifade ediyorum. Ama İsrail'in Kızıldeniz'deki güvenliği açısından Sudan'ın da İslam ülkesi olduğunu unutmadan söylememiz gereken nokta, Sudan'ın ne kadar parçalı yapıda, yani Sudan ne kadar fazla parçalı yapıda olursa İsrail'in güvenliği açısından da İsrail'in düşüncesi bağlamında söylüyorum bunları, o kadar kontrol edilebilir bir güç olur. Yani geçmişte bunu Güney Sudan'da gösterdiler. Şimdi Sudan'ın içinde yine bir bölünme hikayesi oluşturmaya çalışıyorlar gibi mi? Zaten Güney Sudan Sudan'ın parçasıydı. Evet. Baktığımız zaman bölündü. Bir istikrar var mı Güney Sudan'da? Maalesef şu aşamada bir iç savaş riski de var aslında, evet. Güney Sudan'da. Bu başka bir konu. Darfur diyelim ki bölündü. Umarım bölünmez. Çünkü Darfur'un bölünmesi Sudan'da çok daha farklı sorunların da ortaya çıkmasına sebep olacak. Farklı etnik gruplar da var orada hocam. Mesela şu an Hızlı Destek Kuvvetleri aslında oradaki insanlara şey diye saldırıyor. Bunlar Arap değil, Afrika kökenli. Evet. Çünkü kendileri Arap kökenli. Yani burada Afrika ve Arap kökenlerle beraber bir de Nubi kökenli olan unsurlar var. Şimdi baktığımızda zaten Darfur'da Dagalon'un da kabilesi Rizegatlar. Rizegatlar aynı zamanda sadece Sudan'da yok. Çad'da bulunuyor, Orta Afrika'da bulunuyor, Güney Sudan kuzey kısımlarında bulunuyor. Darfur'da zaten hani bulunduğunu söylemiştik. Aslında sömürgeciliğin mirasının bir anlamda sahada coğrafyaya nasıl yansıdığını da ortaya koyan bir yapı bu etnik ya da kabilesel unsurlar. Ve baktığımızda bu kabilelerin aslında farklı ülkelerin içerisinde bulunması uzun yıllar boyunca devam edecek sorunların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve bu kabilelerden zaten Dagalo'ya veya Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yoğun şekilde zaten bir destek olduğunu da görebiliyoruz. Tekrardan biz burada üçe bölünme konusuna gelecek olursak karşımıza çıkan tabloda İsrail'in aslında bir anlamda burada Kızıldeniz güvenliğini nasıl kendisi açısından tırnak içerisinde söylüyorum istikrarlı hale getirebilecek olmasına yönelik bir angajman girişimi söz konusu. Tabii bunu İsrail tek başına yapıyor mu ya da İsrail sahada var mı dersek görüntü itibariyle bulunmasa bile vekil aktörler kullandığını görüyoruz. Bu vekil aktörlerin de Sudan içerisinde doğrudan olmasa da RSF'i bir vekil aktör olarak kullandığını görüyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan bir ülke var. Şimdi burada kimseyi doğrudan suçlamak veya başka şekilde ifade etmenin ötesinde Birleşmiş Milletler'in raporları var zaten. Birleşmiş Milletler raporlarına göre konuştuğumuzda, baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu anlamda ciddi anlamda Sudan'a yönelik yapmış olduğu faaliyetlerin bu ülkeyi ne kadar istikrarsızlaştırdığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada BM raporlarının aslında bizim için en önemli veriler olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. O raporlarda ne yazıyor, yani nasıl bir istikrarsızlaştırıcı rol oynuyor? Şimdi savaş için en önemli hususlardan bir tanesi silahtır.
Evet. Belki de en önemli unsurdur silah. Silah olmazsa savaş olmaz. Bir kere bu sevkiyatların nasıl, nereden, hangi ağlar üzerinden geldiğine bakmamız gerekiyor. Şimdi burada farklı konular var. Şimdi ilk başta komşu ülkelerden ilerleyecek olursak, burada bir dönem Çad'da Amcaras üssü bulunuyordu. Aynı zamanda bu Amcaras'ın etrafında hastanelerin yapıldığını da tespit edebiliyoruz. Açık istihbarat kaynaklarında zaten bunların hepsi var. Aynı şekilde Güney Sudan'da da vardı. O Sudan'la sınır olan bölgede bir hastane var. Orada da mesela RSF savaşçılarının orada gidip tedavi gördüğüne dair ben medyada haberler görmüştüm. Doğru. Yani bunun sahada zaten verileri mevcut. Görsel olarak da hem sosyal medyada da zaten bunu çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Açık istihbarat kaynaklarının zaten burada karşımıza çıkması söz konusu oluyor. Yani Güney Sudan'da, Çad'da veya Etiyopya'da keza çeşitli tedavi amacıyla bazı hastanelerin RSF askerlerine hizmet ettiğine yönelik çeşitli belgelerin olduğu da zaten sahadan görsellerle kanıtlanabiliyor. Tabii bunun ötesinde bir de bu üçgenden bahsetmiştik. Evet, normalde Sudan haritası şurada bölünüyor ama yani burası. Ama buradan çok bir keskin bir şekilde ok çıkmış gibi buraya. Neden acaba? Evet. Ya burada Hafter güçleriyle RSF arasındaki bağlantıyı işaret eden bir işaret o. Dolayısıyla belki verileri de burada vermek gerekir. Son 2025 yılının ilk 4 ayına baktığımızda Libya'dan Sudan'a giden çok yoğun sevkiyatların olduğunu, işte 311 tır kadar sevkiyatın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ya da yaklaşık 9.000'in üzerinde 10.000'e yakın savaşçının Libya'dan Sudan'a giriş yaptığını görebiliyoruz. Ya da araçlardan bahsetmiştim. Sudan'da çalınan arabalar var. Bu arabaların sadece işte Libya bağlamında, Çad bağlamında değil, belki de burada Sahel kuşağında yer alan ve terörle mücadele eden birçok ülkede binlerce arabadan bahsediyorum Salih burada. Yani yüzlerden, onlardan değil, binlerce arabanın çalınıp başka ülkelere götürüldüğü ve bunların terör unsurlarının elinde olduğuna yönelik de çeşitli iddialar bulunuyor. Çöle ve sahaya uygun araçlar değil mi? Tabii bunların hepsi işte Land Cruiser tarzı, daha çok SUV tipi araçlar ama bunun dışında binek araçlar da var. Bu araçların hiçbir şey işe yaramıyorsa en azından elektronik aksamlarından işe yarayacak parçalar veya lastiklerin sökülüp götürüldüğünü de görebiliyoruz. Sahada bununla ilgili zaten baktığınız zaman araçların bazılarının taşların üzerinde durduğu, tekerlerin olmadığı görülüyor. Bu da bize şunu gösteriyor. RSF bu araçları alamıyorsa ya da çalmıyorsa sadece lastiklerini söküyor. Lastikle ilgili bir arıza olduğu zaman değişimini yaptığını görebiliyoruz. Ve buradaki savaş sadece Sudan'daki savaş değil. Buradaki savaş Afrika'daki, özellikle Sahel kuşağında bulunan Cemaat el-Nusra'nın, El-Kaide'nin fraksiyonları diyeyim ben genel olarak veya DAEŞ'in yine aynı şekilde kendi fraksiyonlarının kullanabileceği bir savaş durumuna dönüşmüş durumda. Kaldı ki bir de burada Sudan'da bazı kimyasal ve ilaç fabrikalarının da RSF tarafından ele geçirildiğini görebiliyoruz. Ve buradaki ilaç fabrikalarının aslında üretmiş olduğu bazı veya üretecek olduğu ilaçlar için kullanacak olduğu ham maddelerin de terör örgütlerinin eline geçme durumlarının da büyük bir risk olduğunu görebiliyoruz. Bu nasıl bir risk ortaya çıkarıyor? Kimyasal ürünler bunlar. Ve kimyasal ürünler kimyasal silah yapımında çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Peki hiç kullandılar mı şu ana kadar? Şu ana kadar ben kullanıldığını duymadım ama kullanılmayacağı anlamına gelmez, evet. Böyle bir risk olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla burada bu riskin aktif bir şekilde var olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, bir noktada da şeye yine vurgu yapmak gerekiyor terör örgütlerinden bahsederken. İşte Kasala'da DAEŞ'in belki de yeni bir yapılanmasının olacak olması mümkün olacak. Çünkü Sudan'da RSF'in ele geçirildiği topraklarda karşımıza çıkan çeşitli hikayeler oluyor. Hapishanelerden serbest bırakılan insanlar var. Ve bunların içerisinde terör unsurlarıyla bağlantılı olan kişiler var. Ve bu kişilerin tekrardan serbest kaldıktan sonra aynı örgütlere tekrardan katılma durumları mümkün olabilecek. İşte bugün Somali'de, Puntland'ın Kandala'da DAEŞ unsurlarının olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde Almadov'da El-Kaide'nin farklı bir unsuru, El-Şebab'ın olduğunu biliyoruz. Ya da geçtiğimiz haftalarda Etiyopya'da yapılan bir operasyonda DAEŞ hücresinin çökertildiğini biliyoruz. Sudan'da böyle bir yapılanmaya yönelik iddia söz konusu. Mısır'da zaten zamanında DAEŞ yapılanması vardı. Burada gözükmüyor haritada ama Mozambik'te zaten DAEŞ'in unsurlarının olduğunu görüyoruz. Sahel'de AKİM'in
ele alabiliriz. İşte Cemaat el-Nusra'yı ele alabiliriz. Veya diğer birçok El-Kaide unsurunu veya DAEŞ unsurunu, işte İSVAP'ı, İSGS'yi, bunların hepsini ele aldığımız zaman aslında burada çok büyük bir terör kuşağının olduğunu da ele alabiliriz. Az önce Sudan'ın jeopolitik öneminden bahsederken aslında bunu unutmamamız gerekiyor. Burada Çad Gölü Havzası'na baktığımız zaman zaten Çad Gölü Havzası'nın bir gözenekli sınırlar açısından söylüyorum, yani geçirgen yapıda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve buradaki bir terör örgütünün işte Benini de etkilemesi, Benini etkilemesiyle beraber Gine Körfezi'ni etkilemesi veya Çad'daki bir terör unsuru artışının aynı şekilde Orta Afrika'yı, Güney Sudan'ı, Sahel coğrafyasını, Sudan'ı, Libya'yı, Mısır'ı ve hatta bunun ötesinde küresel sistemi tamamen etkileyebilme durumunu, riskini ortaya çıkarıyor. Şimdi biz tekrardan asıl konumuza gelecek olursak, burada hava savunma sistemlerinin Libya'dan, bu üçgenden gelen hava savunma sistemlerinin, insansız hava araçlarının, silahlı veya silahsız araçların veya çeşitli sayılarda Doçkaların veya yine aynı şekilde sayısı yanlış hatırlamıyorsam 30'un üzerinde, 40'ın altında kargo uçaklarının olduğunu da ifade eden veriler mevcut. Sudan'a inen uçaklar var mı mesela? Yani Niyala'ya daha çok tabii havalimanına, RSF'in kontrolünde bulunan havalimanına uçaklar iniyor. Tabii oradaki uçakların da zaman zaman geçtiğimiz aylarda, belki daha önceki sene insani yardıma yönelik malzeme taşıdığını iddia ediyorlardı. Ama burada şöyle bir soru sormak gerekiyor. Madem insani yardım taşınıyor, buradaki insani yardımlar El Faşir'deki insanlara ulaşmıyor. Orada neden insanlık krizi yaşanıyor sorusunu sormamız gerekiyor. Ve bu kadar fazla yoğun insani yardımın yaşandığı yerde bu silahlar nereden geliyor sorusunu sormak gerekiyor. Savaş hala devam ettiğine Savaş göre... yoğun bir şekilde devam ediyor aslında burada baktığımız zaman. Bu yoğunluğun devam etmesi için de yoğun bir silah transferinin olması gerekiyor. Çünkü bu lojistik hattın, yani sadece karayoluyla değil, aynı zamanda hava yoluyla da ilerlediğini söylemek gerekiyor. Ve bu hava yoluna baktığımız zaman insansız hava araçlarının, kamikaze dronların yine karşımıza çıktığını söylememiz gerekiyor. Belki burada önemli noktalardan bir tanesi de Somali'de Bosaso üzerinden Sudan'a gönderilen sevkiyatların olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bosaso tam olarak nerede hocam haritada? Bu Bosaso, şimdi Somali'de federal bir yapı vardır. Bosaso tam olarak şu nokta koyduğum, hatta bunu biz beyaz kalemle işaret edelim. Her ne kadar beyaz olmasa da burada farklı bir ağlanma durumu söz konusu. Bir ağ yapısı aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi Bosaso'da iddialar şunu gösteriyor ve aynı zamanda flight radar verilerine baktığımızda çok yoğun bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Dubai'den Bosaso'ya yönelik çok yoğun kargo uçaklarının geldiğini görebiliyoruz. Ve aynı zamanda sahadaki işte açık istihbarat kaynaklarında bizim yine görebildiğimiz bazı fotoğraflardan çıkarımlar yaparak Kolombiyalı askerlerin önce Bosaso'ya, Bosaso'dan da Sudan'a gönderilmiş olduklarını görüyoruz. Tabii buradaki askerler Sudan'da ne yapıyor? Savaşıyorlar mı? Yani savaşıyorlar ama sahada aktif olarak savaşmıyorlar. Drone kullanıyorlar. Peki bu dronlar nereden geliyor ve nasıl geliyor? Evet. O da ayrı bir konu. Şimdi buradan gelen dronlar yine sahadaki verilere yönelik bir analiz yaptığımızda parçalı şekilde Bosaso'ya geliyor. Ve parçalı şekilde Bosaso'ya gelen bu dronlar Somali'nin işte Puntland bölgesinde birleştirilerek Sudan'a gönderildiği iddialar arasında. Niyala'ya indi. Niyala'ya gidiyor tabii ki. Niyala'ya gittikten sonra da zaten burada bu merkezden Sudan'da saldırı yapılacak olan noktalara RSF tarafından kullanılıyor. Tabii burada yabancı savaşçılar devreye giriyor. Evet, bütün mesela, bu dronları kim kullanıyor? Evet, kim kullanıyor hocam? Hangi ırklardan Burada farklı milletlerin adı geçmekte. Yabancı savaşçılara baktığımızda burada karşımıza çıkan işte bir zaten Kolombiyalı askerlerden bahsetmiştik. Kolombiyalı askerlerin dışında Sırp askerlerin ya da operatörlerin diyelim biz bunlara. Yabancı savaşçılar diyelim ya da. Yine aynı şekilde Ukraynalı drone operatörlerinin burada RSF saflarında dronlar kullandığına yönelik iddialar bulunuyor. Tabii bu iddiaların bir noktada da sahadaki gelen görsellerle aslında teyidine yönelik bir durumda söz konusu. Yani burada baktığımızda Kolombiya, Ukrayna ve Sırp. Bu kişilerin, bu milliyetten olan kişilerin burada RSF yanında savaşarak Sudan'da çeşitli drone saldırılarının yapılmasına imkan ve sebebiyet verdiğine yönelik de yine iddialar karşımıza çıkıyor. Yani yoğun ve komplike bir savaş var. Yani sadece Sudanlıların birbiriyle savaştığı bir savaş değil. Farklı ırklardan, farklı milliyetlerden, farklı coğrafyalardan insanların gelip buradaki savaşın aslında ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu bizim karşımıza çıkaran bir durumu
ortaya koyması söz konusu. Evet, Çad'dan da, Orta Afrika'dan da, Güney Sudan'dan da hatta oradaki Hristiyanlar bile bu savaşa dahil oluyor RSF saflarında. Evet. Evet, bir de hocam bu mesela silahlar dediniz ama silahları getiren belli, peki silahları üreten kim? Yani bu menşe durumu aslında şöyle, yani parasını verdikten sonra farklı ülkelerden farklı silahlar elde edebilirsiniz. Kara borsadan da elde edebiliyor terör örgütleri olsun veya işte bu tarz milis güçleri olsun. Bazılarının kaynağı belli oluyor, bazılarının kaynağı belli olmuyor. Ama RSF'in elindeki silahlara baktığımızda, mesela dronlara baktığımızda Çin ürünlerini kullandığını görebiliyoruz. Ama bu şu demek değil, Çin RSF'e silah sağlıyor demek değil. Burada yine araştırmalar sonucunda ortaya çıkan veriler şunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri Çin dronlarını bu bölgeye yönlendirerek buradaki dronların aslında kullanıldığını ortaya koyuyor. Yani bu tarz çeşitli farklı menşeilerden ortaya çıkan silah envanterleri de. Aslında çok çeşitli silah envanterleri var. İşte burada sadece mermilerden tutun top mermilerine kadar işte sahada farklı ülkelerin menşeisine ait silahların bulunduğunu da görebiliyoruz. Hocam hatta ben bir haber görmüştüm. İsrail'in de silahları var gibisinden. Siz hiç karşılaştınız mı o haberlerle? Yani zaman zaman karşımıza çıktı ama bununla alakalı net verilerin olması gerekiyor. Aksi takdirde bunlar iddia olarak bulunuyor. Yok diyemem ama varlığına yönelik de kesin olarak teyit merci zaten biz olmadığımız için biz elimizde olan verileri yorumlayıp analiz edebilme imkanına sahibim. Onun için hani İsrail silahlarının elbet var olmaması mümkün değildir sahada. Ama bunların hangi kanal üzerinden, nereden geldiğini de iyi anlamak gerekiyor. Diğer bir konu Mısır konusu. Sudan'da aslında bu savaşın askeri boyutuyla beraber insani boyutu ve bir de göç boyutu var. 15 milyona yakın insanın aslında yerinden edildiğini söyleyebilmemiz gerekiyor burada. Ve bu 15 milyon insanın da aslında 11-12 milyona yakın kısmı göç etti. Ülke içerisinde yerinden edilmiş olan kişiler. Geriye kalan kısımlarda işte Mısır'a, Çad'a, işte Orta Afrika'ya, Güney Sudan'a veya diğer farklı coğrafyalara, ülkelere giden insanlardan oluşuyor. Ama şu aşamada bu durumun çevre ülkeler başta olmak üzere diğer ülkeler üzerinde de hem ekonomik hem de toplumsal baskılara sebep olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Ve burada belki de en fazla baskıya maruz kalan ülkenin de Sudan'ın komşusu olan Mısır olarak karşımıza çıkması söz konusu. Zaten Mısır uzun bir dönemdir ekonomik olarak hem kırılgan hem de sorun yaşayan ülkelerden bir tanesi. Tabii bu sorunların yaşanmasının temel sebepleri sadece Sudan'da yaşanan kriz değil, aynı zamanda küresel sistemde yaşanan, Doğu Akdeniz'de yaşanan ya da Süveyş kanalı etrafında yaşanan krizlerin ötesinde bir de Aden Körfezi'nin etrafında, işte burada Yemen'de Husilerin varlığını zaten hepimiz biliyoruz. Husilerin Kızıldeniz güvenliğine oluşturmuş olduğu ve işte 7 Ekim sonrasında İsrail'e yönelik uyguladığı bu tehdit söylemlerinin üzerinden hem Bab el-Mandeb'i hem de uluslararası ticaret açısından İsrail ile bağlantılı olan gemilere vuracak olmasıyla alakalı bu bölgede Aden Körfezi'nde oluşturmuş olduğu bir risk unsuru var. Bu risk unsuru aynı zamanda şu demek oluyor. Siz Bab el-Mandeb'i kontrol edip kapatırsanız aslında Süveyş'i de kontrol edip kapatmış oluyorsunuz. Yani bir giriş var, bir çıkış var. Girişi tutarsanız çıkışı ya da tersinden bakarsak buradaki güneydeki girişi tutarsak da kuzeydeki çıkışı kapatmış oluyorsunuz. Bunların her birinin Mısır'a ekonomik olarak maliyeti bulunmakta. Dolayısıyla Mısır burada hem bundan kaynaklı hem de Sudan'daki savaştan kaynaklı bir sıkıntı yaşama durumuna da sahip. Hocam bir de Sudan demişken şimdi Hızlı Destek Kuvvetleri yakın zamanda bir paralel hükümet ilan etti. Peki bu hükümet tam olarak ne anlam ifade ediyor Sudan için? Ya tabii burada bu paralel hükümet kurmaya yönelik girişimler aslında ilk başta Kenya ile zaten bağlantılı bir şekilde karşımıza çıkmıştı bundan birkaç ay önce. Ama bu bir teveccüh görmedi. Uluslararası kamuoyundan da, Birleşmiş Milletler'den de veya işte Afrika Birliği'nden de, Arap Birliği'nden de, uluslararası toplumdan da herhangi bir karşılık görmedi. Şimdi yeniden hani böyle bir durumu ortaya koydular. Paralel bir işte RSF'in kontrolünde, Dagalo'nun kontrolünde bir hükümet. Bir karşılık görmedi. Dünyada bir karşılığı olmadı bunun. Dolayısıyla bu tarz girişimlerin aslında ne kadar boşa çıktığını da ortaya koyan bir durum ortaya oldu. Yani burada Sudan'ı zayıflatabilecek,
siyasi, diplomatik, askeri, ellerinde ne tarz unsurlar varsa bunların her birinin kullanılmaya çalışıldığını gördüğümüz bir senaryo karşımızda. Peki hocam, mesela Sudan'ın paralel hükümetin ilan edilmesiyle birlikte geleceği ne olacak? Yani ikiye, hatta üçe bölünmesinden bahsetmiştiniz. Bundan sonra bizi neler bekliyor sahada, çatışma açısından da, siyasi açıdan da? Yani burada sadece Sudan'ın bölünmesi en önemli hususlardan bir tanesi olur. Yani önemli senaryolardan bir tanesi ve daha büyük krizlere sebep oluşturabilecek durumları ortaya koyan senaryolardan bir tanesi. Şimdi burada diğer bir senaryo olarak şunu söylememiz gerekir. Düşük bir ihtimalle olsa bu savaşın kısa vadede uluslararası toplum, kamuoyunun baskısıyla taraflara, işte diyalog çağrısıyla, arabuluculuk çağrısıyla buradaki savaşın sona ermesi ve bir geçiş hükümetiyle birlikte daha düzenli bir yapının ortaya çıkması. Bu senaryolardan bir tanesi. Ama şahsi görüşüm bu senaryonun kısa vadede çok mümkün olmadığına yönelik. Diğer bir senaryo olarak savaşın devam etmesi. Bu bence daha güçlü bir senaryo. Maalesef diyerek bunu söylemek gerekiyor belki de. Bu savaşın yoğun bir şekilde yine devam edecek olduğu, işte Kordofan'da, Darfur'da yoğun çatışmaların yaşanacak olduğu, belki de burada RSF'in kuzey iline yönelerek burada ele geçirmeye çalışarak tekrardan Hartum'a yönelebilecek olmasını da beklemek söz konusu olabilir. Çünkü burada RSF'in aslında ordunun ilgisini başka yönlerde de dağıtarak Darfur'da oluşturabileceği baskıyı azaltmaya yönelik bir girişiminin de olması söz konusu olabilir. Neden kuzey diyorum? Kuzeyin arazi şartları daha uygun. Nil faktörü var aynı zamanda ve daha yakın Hartum'a. Hani bu diğer senaryolardan bir tanesi. Farklı bir senaryo olarak karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. Bu savaşın ne kazananı olur ne kaybedeni olur. Bu şekilde devam eder, ilerler ve bir noktadan sonra de facto bir bölünme durumu, yani fiili bir bölünme durumu ortaya çıkar. Farklı bölgelerde farklı güçlerin, farklı aktörlerin olduğu, çok aktörlü bir yapının olduğu bir Sudan senaryosu da karşımıza çıkabilir. Tabii bu ne olacağı belirsiz bir durum şu aşamada. Ancak çok beklemediğimiz dinamiklerin de devreye girmesiyle birlikte belki Sudan'da bütün olay tersine dönerek, son bir senaryo olarak bunu söylüyorum, ya ordunun hızlı destek kuvvetlerini tamamen elimine ederek ortaya çıkardığı bir durumu söz konusu mümkün kılar, ya da hızlı destek kuvvetlerinin çok güçlü bir destek alarak Sudan ordusunun ortadan kaldırması. Çok uç bir senaryo bu. Yine ama bu uç senaryonun gerçekleşmesi de diğer bir nokta olarak bulunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki sürecin ne olacağı ya da nasıl düzeleceğine belki bakmak gerekiyor. Benim yani yıllardır Afrika'ya yönelik, özellikle Doğu Afrika'ya yönelik benim çalışmalarımı yaparken okumaya çalıştığım Sudan sahasında şunu görüyorum ben. Bir, Sudan içerisinde sadece iki aktör yok. Etnik temelli kabileler var. Etnik temelli kabilelerin ötesinde çeşitli bölgelerde eski savaş ağlarının ya da günümüzde çeşitli siyasi figürlerin, aktörlerin güçlü olduğu bölgelerde siyasetin içerisinde yer alma durumları var. Şimdi bir, Sudan içerisinde bulunan bu aktörlerin tamamının masada olacağı. 2. Sudan'ın komşularının yine bir masada olacağı. 3. Bölgesel aktörlerin buradaki krizi ilerleten, bölgesel aktörlerin de dahil olacağı, yani herkesi kapsayacak ve aynı zamanda küresel aktörlerin de bu masada olacağı, belki adına bir forum pazarı diyebileceğimiz bir forum pazarı oluşturularak Sudan'da barışın sağlanmasına yönelik nasıl adımların atılabileceği konuşularak şu aşamada çok mümkün olmasa da mümkün olabilir önümüzdeki süreçte. Bugün Sudan haritası önümüzdeydi. 2023'ten bu yana devam eden savaşı geniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Tunç Hocam, desteğiniz için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.